As biraderlerden hepinize merhaba arkadaşlar. Sesim yüzünden öncelikle hepinizden özür diliyorum çünkü birazcık hasta oldum. Ve sesim birazcık böyle nasal çıkıyor. Bugünkü içeriğimiz hemen şöyle gösterelim. Herkesin çok beklediği Blue Eyes White Dragon Structure destesi. Gittim aldım az evvel ve şimdi açmak istiyorum. Geçen hafta alacaktım çıktı gibi ama fırsatım olmadı. Fakat bu desteği alacak arkadaşlarımıza özellikle şunu söylemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz deste bu deste değil. Yani Blue Eyes Saga destesi değil. Bunu almanız lazım. Diğeri 10 yıllık bir deste. Güzel olan deste bu. 3 tane aldım. Deste yapmak istiyorum. Bakalım içerisinden Quarter Century çıkarabilecek miyiz? Ve aynı şekilde bu desteği yani sırf bu 3 structure desteğiyle nasıl bir pure deste kurulabilir? Onun da videosunu çekip belki bir düello videosu bile yükleyebiliriz. Dedikten sonra ilk desteyle başlayalım. Bu bayağı iyi bir deste arkadaşlar. Özellikle hani sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlarımız varsa ya da geri dönmek isteyen arkadaşlarımız varsa hem Blue Eyes White Dragon bir şeyler çıktı burada. Hem Blue Eyes White Dragon destesi olması hem de içerisinden bir sürü güzel staple çıkması bu desteği bayağı değerli bir deste yapıyor. Dedikten sonra öncelikle bu ne? Lan ha? Bu herhalde bir ayırıcı falan. Şunu bir çevirelim. Bakalım bu ne? Okey. Maiden Secret. Quarter değil. Değil mi? Şöyle bir bakalım. Aynen. Secret Maiden okey, gayet güzel. Severiz. Maiden önemli bir kart zaten destede. Bakalım hangi kartlar bizi bekliyor. Detaylı bir inceleme videosu yapalım mı? Nereden açıyorum ya bunu? Evet, uzun uğraşlar sonucu açabildik desteği. Evet arkadaşlar, özellikle bu kartı çok merak ediyordum. Blue Eyes Eksizi, Indigo Eyes Silver Dragon. Gayet güzel. Yani Blue Eyes Eksizi değil de öyle yani. Indigo Eyes Silver Dragon. Link 1 gerçekten güzel ve önemli bir kart arkadaşlar. Spirit of with Eyes of Blue. Link 1 herhangi bir level 4 ya da düşük Dragon ya da Spellcaster ile çalışabiliyor. Süper. Maiden'ımız. Burada Secret'ı da olmasına rağmen içinden yine çıkıyor. Wishes for Eyes of Blue. Bu da çok önemli bir kart bu arada. Blue Eyes Ultimate Spirit Dragon destenin MVP'lerinden biri. Gayet 10 numara bir kart. Neo Kaiser Seahorse. Özellikle Pure Build'de bu kartı oynuyoruz. Gerçekten süper. Direkt olarak Maiden'ı searchliyordu diye hatırlıyorum. Ya da olmayabilir, bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Bakacağız. Roar of the Blue-Eyed Dragons. Yine güzel bir spell. Ve Majesty of the White Dragons. Bu destenin son foillerinden biri. Onun dışında Blue Eyes White Dragon tabii ki. Şöyle alternatif artlarıyla 3 farklı artı. Sanırım ben destemde bu versiyonunu kullanacağım. Ama tam karar veremedim hangisini kullanacağımı şu anda. Blue Eyes alternatif White Dragon. Yine aynı şekilde güzel bir Blue Eyes kartı. Jet Dragon destede kullanacağımız kartlardan biri. Abyss Dragon konusunda emin değilim. Bakacağım. Dragon Spirit of White. Yine hem Spell Trap Removal için hem de Tag Out yapıp Blue Eyes elden bastığı için falan süper bir kart. Chaos Max build'lerini görmüştüm. Bu kartı bileniniz vardır. 4000 hata var ve defans canavarına saldırırsa piercing hem de double piercing vuruyor. Güzel OTK'ler atılabiliyor Blue Eyes Chaos Max ile ve sahadayken bundan kurtulmak çok zor. Onun dışında Blue Eyes Chaos Dragon. Chaos Max bu normali. White Stone of Legend OG'lerden. White Stone of Ancients yine aynı şekilde OG'lerden. Sage with Eyes of Blue, bu da önemli bir kart. Bu destede 3 oynayacağız diye düşünüyorum. Zaten 2 tane
Hatta 3 tane vermişler yani. Süper. Bir structure'da 3 tane çıkması da hiç fena değil. Master with Eyes of Blue. Bilen bilir. Bu destenin içeriklerini bilenler. OCG'de Master with Eyes of Blue yerine Maxi vardı arkadaşlar. Öyle bir staple bombası yapmışlardı OCG'de. Bizdeki de Master. Hiç fena değil. Dictator of D. Yine bir Blue Eyes support kartı ama oynayacağımızı sanmıyorum. Evet. En önemlilerinden birisi hand trap'lerden bir adet Common Nibiru var. Aslında yeni başlayan arkadaşlarımızın ihtiyacı olacağı çoğu hand trap bu destenin içinde, bu structure'dakinin içinde. Nibiru gerçekten çok güzel. Ondan sonra Ash Blossom bütün destelerinizde bulunması gereken bir hand trap. Ash Blossom. Nibiru'nun ne yaptığından bahsedeyim bilmeyenler için. Eğer rakibiniz 5'ten fazla summon yaparsa rakibinizin ve sizin sahanızdaki bütün kartları yok edip kendi sahanıza Nibiru, karşıya da bir tane token veriyorsunuz. Güzel bir removal yani. Ash Blossom zaten çoğunuz biliyordur ne yaptığını. Ele bir kart eklenecekse, desteden special summon yapılacaksa ya da desteden graveyard'a bir kart atılacaksa Ash Blossom'u discard ediyorsunuz ve bundan hiçbiri olmuyor. Effect Veiler direkt bir elden discardlayıp Effect Negation, canavar efekti negatieliyorsunuz. 2 tane Effect Veiler çıktı hem de içinden. Gayet iyi. Chaos Form zaten. Şunu hand trap'leri bir kenara ayırmak istiyorum şu anda. Şuraya ayıracağım. En sonunda hepsine bakacağız. Ultimate Fusion. Bu da Pure Build'lerde oynanan bir kart diye hatırlıyorum. 2 tane çıkmış yine içinden. Gayet iyi. Melody of Awakening Dragon. Eskiden olsaydı gayet güzel bir karttı ama şu anda daha iyisi var zaten destenin içerisinden çıkan. Mausoleum of White direkt Link 1'in searchleyebildiği bir kart. Artı bir ekstra normal summon. Süper. Burst Stream of Destruction. Artwork'ünü çok sevdiğim ama ne yazık ki destede kullanmayacağımız bir kart. Trade-in. Pot of Greed gibi bir şey neredeyse. Süper yani. 2 tane trade-in çıkması da 10 numara. Evet, Called by the Grave. En azından bir hand trap kadar etkili. Hand trap'leri negateleyen, çoğu hand trap'i negateleyen bir kart. Kesinlikle gerekiyordu. Yani bu deste gerçekten yeni başlayan dostu diyebilirim. Süper. Called by the Grave'in de burada olması gerçekten şahane. Hatta onu da buraya alıyorum. True Light mutlaka bir tane oynayacağız. Çünkü Maiden of White bunu direkt aktifleştiriyor desteden. Ve çoğu şeyi True Light'la yapıyoruz. O yüzden süper. Kesinlikle alıyoruz desteye. Ultimate Creature of Destruction. Bilmiyorum, çok havalı bir kart. Ama oynar mıyız emin değilim. Destined Rivals. Hem Dark Magician'ı hem de Blue Eyes'ı artwork'ünde gördüğümüz bir kart. Infinite Impermanence. Yani bu da bir hand trap. Gerçekten süper. Yani bu da bir canavar negation. Efekt negate'liyor. Efektlerini engelliyor bir tane canavar kartının. Ve sahada canavarınız yoksa elden oynuyorsunuz. Bu da bunu bir hand trap yapıyor. Normal trap olarak da kullanabiliyorsunuz. Gerçekten süper. Yani bunun da burada olması muhtemelen son zamanlarda çıkmış en iyi structure deck yapıyor Blue Eyes destesini diye tahmin ediyorum. Güç konusunda olmasa da belki staple'lar konusunda gerçekten başarılı diyebilirim. Bunu buraya koyduk ve efsane Blue Eyes Ultimate Dragon burada duruyor. Bize bakıyor. Gerçekten süper. Beni eski günlere götürdü yani. Burada Neo Blue Eyes Ultimate Dragon. Bunun Neo hali. Gayet süper. 4500 ataklı yine. Blue Eyes Twin Burst Dragon. Duel Links oynayan arkadaşlar bunun ne kadar güzel bir kart olduğunu biliyor zaten. Gayet 10 numara. Blue Eyes Tyrant Dragon. Bu da enteresan bir kart arkadaşlar. Bunu da oynuyoruz destede. Gayet güzel. Hem Beatdown hem de Trap Recursion olarak bayağı güzel. Blue Eyes Spirit Dragon. Aynı şekilde oynamamız gereken kartlardan bir tanesi. Burada Azure Eyes Silver Dragon var. Muhtemelen oynamayız ama burada olması güzel. Görmeyi bekliyordum zaten.
Ve son olarak da Hieratic Seal of the Heavenly Spears. Bu da en azından Staple'lar kadar güzel bir kart. Çünkü herhangi bir Dragon destesinde mutlaka oynamanız gereken bir karttı. Bunun içerisinden çıkması da gayet güzel olmuş. Şimdi içerisinden çıkan kartların yanı sıra gerçekten ben tekrardan buradaki Staple'lara bakmak istiyorum arkadaşlar. Nibiru, Ash Blossom, 2 tane Effect Veiler, bir Infinite Impermanence ve bir Called by the Grave. Yani bir Structure Deck'ten bu kadar Staple çıkmasını ben beklemiyordum. Özellikle Effect Veiler'dan 2 tane çıkmasını hiç beklemiyordum. Gayet yeterli duruyor. Yani 3 tane Structure Deck'i alıp kendinize gerçekten düzgün bir deste kurabilirsiniz. Ve yani düellolarda da iş yapacak desteler kurabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu destenin combo videoları da gelecek. Düello videoları da gelecek. Bu desteği kolay kolay bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten sevdiğim bir tema Blue Eyes. Mavi gözlü beyaz ejderha. Ve videoyu kapatmadan önce diğer iki destemin promolarına bakmak istiyorum. Eğer güzel bir şey çıkarırsak bunları da sizinle paylaşabiliriz. Hemen diğerlerini de açalım. Evet. Buradaki promo kartımız. Promo mu denir artık bilmiyorum ama. Burada bir Secret sanırım. Tam göremiyorum ışıktan da. Bir Secret Ultimate Spirit Dragon bulunuyor. Gayet güzel. Bir tanesini bu şekilde Secret kullanabilme şansımız oldu. Bakalım Quarter Century çıkarabilecek miyiz? Çünkü Quarter Century'ler gerçekten çok pahalı. Çıkardığım gibi satmayı planlıyorum. Destede kullanmadan. Yani en azından 3 desteği bedavaya getirebiliriz bir Quarter Century ile. Eğer çıkarsa tabii ki güzel bir Quarter Century olması lazım. Wishes'ın biri Secret oldu. Ben çok şanslı olamadım bu konuda arkadaşlar. Umarım siz olursunuz. Promolarım bu şekilde. Bizi izlemeye devam edin. Dediğim gibi düello ve combo videoları için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.